Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda çok beklenen zombi kuşatması etkinliğinde maksimum puan nasıl yapılır? Sizlere onu göstereceğim. Fakat videoya geçmeden önce bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar diyerekten şimdi hızlıca videoya geçiyorum. 12 dakika kaldı. İlk başta dostlar yapmanız gereken etkinlik başlamadan önce şöyle göstereyim. Dört ordunuzu eşit güçte yapacaksınız arkadaşlar. Nasıl? Şöyle birinci ordum 744 milyon güçte, ikinci ordum 780 milyon güçte, üçüncü ordum 837 milyon, dördüncü ordum 758 milyon güçte. Bunların hepsini eşit bir şekilde yapacaksınız. Bu birincisi. İlk yapmanız gereken bu. Bakın gördüğünüz gibi mesela 3 tane sarı kahraman koydum. 2 tane mor kahraman koydum. Yoksa çok güçlü olacaktı birinci ordum. Bunlardan arta kalanları gittim mesela dördüncü orduya attım. 750 milyon yaptım bunu da. Bu birinci olayımız bu. Hepsini eşit güçte yapacaksınız. Tamam mı? Şimdi eşit güçte yaptıktan sonra bu 4 orduyu da takviye atacaksınız. Fakat takviye atarken bir tane önemli bir konu var. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bu önemli konu ne abi? Takviye atarken içeride kimsenin olmadığından emin olacaksınız. Mesela şu anda Pierre buraya takviye atmış. Atmayacaksın abi. Olayı bu tamamen. Mesela burada Free 10 diye bir arkadaşımız var. Mesela buraya hiç kimse takviye atmamış. Hop dedim gönderdim. Abdurrahman var. Nazım D göndermiş. Göndermiyorum. Rita J var mesela. Buraya da aynı şekilde gönderilmiş. Maraşlı var. Boş abi. Hemen gönderdim. Kebapçı Celal var. Yine boş. Yine gönderdim. Melfis var. Mesela Memphis'e yine takviye atılmış, atmıyoruz. Takviye atıldığı zaman eğer mesela takviyede iki kişi olursa puan yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mesela Himmel atılmış yine. Burada Nogan atılmış. Bir kişi daha bulmam gerekiyor. Şöyle Noron mesela. Buna da takviye attım. Şu anda 4 ordumu da takviye attım. Şimdi 4 orduyu takviye attıktan sonra garnizon gücünüzü kontrol etmeniz gerekiyor. Yani mesela benim şu anda 605 milyon garnizon gücüm var. Bu ne demek oluyor? Bu videonun ilerisinde açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Zombiler saldırmaya başlasın. Zombiler saldırdıktan sonra nelere dikkat etmeniz gerektiğini yine detaylı bir şekilde anlatacağım. Başlangıçta sadece bunları yapmanız yeterli arkadaşlar. Bu arada bunu eklemeyi unuttum. Şimdi 19 saniye var. Örnek veriyorum, az önce söylemiştim zaten. Bir takviye atılan yere ikinci takviye atmıyoruz arkadaşlar. Mesela sürekli kontrol etmeniz gerekiyor burada. Örnek veriyorum, az önce boştu. Bir arkadaşınız gelip bu taktiği bilmediği için sizin attığınız yere takviye atarsa yine oradan çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani elinizden geldiğince iki kişi takviye atmayın. Şimdi burada başlatmamın sebebi garnizon gücüm 605 milyonda arkadaşlar. Burada şimdi şöyle kontrol ediyoruz. Şöyle geleyim. Zombi kuşatması diyorum. Şöyle şehire tıkladığım zaman herhangi bir ittifakın şehrine tıklayıp zombi kuşatması dediğimiz zaman burada zombi savaş gücü diyor. 5.870 milyon şu anda gelen zombinin gücü var. Biz şimdi ne yapacağız? Zombi kuşatması buradan sürekli takip edeceğiz arkadaşlar. Garnizon gücümüze ne zaman yaklaşmaya başladı bu sefer hemen taktik değiştireceğiz. Taktiği de videonun ileriki aşamasında sizle paylaşacağım zaten. Burada şimdi durduruyorum videoyu. Arkadaşlar selamlar. Videoyu çok kısa bölüyorum. Size Telegram grubunun en önemli avantajından bahsedeceğim. Biliyorsunuz oyundaki paket fiyatları bir tık pahalı arkadaşlar. Biz de buna çözüm olarak grubumuza bir satıcı ekledik ve oyundaki paket fiyatlarını çok daha ucuza alabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde 4500 TL'lik paket 3800 TL, 2300 TL'lik paket 1900 TL, 900 TL'lik paket 750 TL gibi. Burada sürekli fiyatlar güncellenebilir ve ayrıyetten burada yapılan işlemleri bu şekilde paylaşıyoruz. Kesinlikle güvenilirdir. Bu avantajdan yararlanmak istiyorsanız açıklamadaki Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Gelin videoya devam edelim. Arkadaşlar zombi turunun 16. seviyesine geldik. Şu anda savaş gücü 550 milyon olarak görünüyor. Şimdi burada ne yapacağız? Bu arada siz illa 15. tura gelmenize gerek yok. Benim garnizon gücüm 600 milyon olduğu için 500 milyona geldiği zaman otomatik şimdi ne yapacağımı göstereceğim. Siz de garnizon gücünüze göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi kahramanlarda gördüğünüz gibi benim en güçlü kahramanım Darian arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şimdi Noron'dan Darian'ı çektim. Burada şöyle yapacağız şimdi. Buradan şöyle Darian'ı çıkartıyorum dostlar. Darian haricindeki
4 orduyu koyuyorum tekrar. Şöyle yapayım. 461 milyona düştü. Bunun önemi yok. Burada amacım ne? Gördüğünüz gibi garnizon gücünü 990 milyona kadar çıkarttım arkadaşlar. Şimdi tekrar ortalama 2-3 turda bu şekilde dayanacağım. Fakat bu konuşacağım diye arkadaşlar şunları yenilemem gerekiyordu. Siz mutlaka yenileyin. Mesela şu anda canı yarıya düştü. Canı yarıya düştü. Bunları hemen yenileyip ondan sonra tekrar aynı yere takviye atmam gerekiyordu. Yapamadım. Şu anda mevcut puan durumunu göstereyim size. Gördüğünüz gibi 1.8 milyon, 1.6 milyon, 200k puan farkı atmışız şimdiden. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Bu arada Nazım abi de gerçekten güçlü. Hani diyecek olabilirsiniz. Mesela sen sunucuda güçlüsün. Ondan dolayı bu kadar fazla puan yapıyorsun. Değil arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Mesela örnek veriyorum. Şu anda ben kendi gücümü göremiyorum ama benim saf gücüm 2.53. Mesela Nazım abinin 2.57. Yani bu taktik sayesinde çok fazla puan yapıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi gördüğünüz gibi askerler geri dönecek. Şöyle hemen ordulara çekiyorum. Ne yapacağım? Hızlı bir şekilde içeri girecek. Ondan sonra tekrar full askerli bir şekilde takviye atacağım arkadaşlar. Burada dikkat etmem gereken nokta ne? 1 milyara kadar çıktı gücü. Şimdi burada 1 milyar, şimdi 4.33G. Bu çok fazla. Mesela ne yapabiliriz? Maraşlı'ya tekrar takviye atıyorum. Mesela buradan şunu atalım. Şöyle hemen garnizon gücüme bakıyorum. 5.11. Ondan sonra hadi Nazım abi atalım. Çünkü zamanımız kısıtlı. Kaça düştü göremedim. Ama çok rahat bir şekilde yenerim. 1 milyardan çok daha yüksek güçte. Üçüncü ordumu atamadım. Konuşurken taktiği uygulamak gerçekten zor arkadaşlar. Umarım doğru bir şekilde anlatabilirim size. Şimdi yendik. Garnizon gücüme tekrar bakıyorum. 3.52G. Buradan sürekli takip edeceğiz artık. Buraları çok fazla kesmeyeceğim. 1 milyardı. Bunu biraz daha düşürebiliriz. Şimdi Nazım abiye gönderdik. Bunu geri çekeceğim tekrar. Burada çapoya atabilirim. Bunu hemen gönderdim. Şimdi kaça düştük? 982 milyona düştük fakat geri dönecek. Burada ne yapabilirim? Şimdi Maraşlı'ya mesela örnek veriyorum, Natasha var burada. Natasha'yı göndermeyeceğim dostlar. Şöyle yeniliyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. 550 milyona kadar düştü ama garnizon gücüm yükseldi yine. 1.28G'ye kadar çıktı. Şöyle bakıyorum. Burada 1.3B. Burada ne yapacağım? Bunu geri göndermeyeceğim. Buradan zaten askerle birlikte çok rahat bir şekilde 2.5-3G'lere kadar çıkar diye tahmin ediyorum. Hemen bakalım. Aynen 3G'ye kadar çıktı. Şimdi 3 ordu gönderdim. 4. orduyu mecburen gönderemeyeceğim. Çünkü riske atarsanız arkadaşlar, hani 5K 10K puan yapmak için riske atarsanız bir anda kaleniz patlıyor. Haberiniz olsun. Ondan dolayı çok da riskli hareket etmeyin. Gönderin 4 ordu, yani şu seviyelerde 19'da 20'de artık hani 4 ordu göndermek yerine 3 ordu gönderin abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu hemen kesebileceğiz mi? Hemen kesemedik. Tamam, sıkıntı yok. Şunlara tekrar geri çekeceğim. Geri çekebiliyor muyum şu anda? Geri Nazım abiden ve Chapo'dan geri çekebildim. Şimdi tekrar göndereceğim. Şöyle 2 dedim. Üçüncüyü de. Üçüncüyü de gönderdim. Ordu gücüm 3.14. 1.3'te şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Dördüncü orduyu nasıl gönderebiliriz biliyor musunuz? Şimdi 4 ordu, okçuların hiçbirini göndermeyeceğim. Sadece zayıf askerleri göndereceğim arkadaşlar şu şekilde. Bu şekilde fazla düşmeyecek. Aynen 500 milyon düştü sadece. 2.5G'ye kadar çıktı yine garnizon gücüm. Şunu hemen çekelim, bunu çekmeyi unuttuk. Sürekli işte çekip çekip geri göndereceksiniz arkadaşlar yüksek seviyeye çıkınca. Şimdi hemen bunu da tekrar geri gönderiyorum. Yani amaç ne? Amaç buradan kontrol edeceksiniz. Mesela zombi savaş gücü 1.8G mi? Birazcık üstünü yapacaksınız arkadaşlar. Gidip 8G 9G'de tutmayın mesela garnizonunuzu. Örnek veriyorum. Şu anda bakamıyorum garnizon gücüm ama alabileceğimi düşünüyorum. 2.5G idi. Bunun gücü 1.8G. Çok rahat bir şekilde alabilirim. Bu arada bu kadar hızlı canımın gitmesinin sebebi içeri takviye olması gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyoruz bu şekilde. Puan durumuna bakmadım. Tekrar bir puan durumuna bakalım.
2,1 milyon puan yapmışız. Hala puan farkı çok fazla. Şimdi burayı aldık. Buradan puanımızı topladık. Mesela Maraşlı'dan ne kadar puan gelmiş? 5500 puan gelmiş. Allah bereket versin diyeceksin bu tarz durumlarda. 5K 5K'dır. Şimdi 3,4G garnizon gücüm var. Hemen bakıyorum. 1,8G'de hala. Şimdi. Bunu tekrar gönderebilirim. Bu ne oldu? Hala öldüremedi mi? Öldüremedi sanırım. Yok, öldürecek. Öldürecek ama bir sonrakini öldüremez muhtemelen. Şöyle hemen ikisini çekiyorum. Chapo ve Nazım D'ye göndereceğim. Nazım abiye göndereceğim. Nazım D demek istemiyorum. Nazım abi diyelim. Sürekli Nazım D olmuyor çünkü. Şöyle iki orduyu yine gönderdim. Şöyle 4G garnizon gücüm var. Hemen buraya bakıyorum. Çok mu fazlayız? 2,4G bir tık fazlayız maalesef ki. Burada ne yapabilirim? Tekrardan gönderemedim. Maalesef ki gönderemedim. Yapacak bir şey yok. Burada dediğim gibi hem konuşup hem de taktiği uygulamaya çalıştığın zaman gerçekten zor oluyor. Burada amacı zaten anladınız dostlar. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Birazdan garnizon gücü çok yüksek olmaya başlayacak mecburen. Çünkü zombi güçleri gittikçe artıyor. Bu sefer farklı bir taktik yapacağız. Onu da söyleyeceğim. Yani 3 tane farklı taktik yapacağız. Birincisi 4'e bölüyoruz eşit güçle. Ortalama 14-15 tur. O şekilde ilerliyor. Ondan sonra 14-15 tur ilerledikten sonra bu taktiği yapıyoruz. Bu taktikten sonra da bir taktik daha var arkadaşlar. Onu uygulayacağız sizlerle birlikte. Şimdi geri döndü bu. Bunu geri çektim. Hemen bunu tekrar şu ikisine mutlaka geri gönderiyorum. Çünkü garnizon gücüm zaten fazla. 2,4G. Hemen şuraya gönderdim. Hemen garnizon gücüme tekrar bakıyorum. 4G'de tekrar bir tur daha dayanabilirim bu şekilde. 22. seviye. 22'den sonra aynen 22'den sonra farklı bir taktiği uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim. Şu vurduktan sonra. Arkadaşlar şimdi bu saldırıyı da atlattık. Şimdi ne yaptım? Ana ordumu güçlendirdim. Ana ordum her zaman kalede duracak. İkinci ve üçüncü orduları takviye atacağım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ah be kaçırdık. Dediğim gibi anlatmaya çalışırken kaçırıyorum. Şu anda ana ordum full kalede. Bu ne demek oluyor? Çok hızlı bir şekilde eriteceğim. Çok hızlı erittikten sonra hemen diğer taraflara takviye atacağım arkadaşlar. Yardım edeceğim. Şimdi bana saldıran şu. Hemen dizilimi ayarlamam gerekiyor. Dizilimi nasıl ayarlayacağım? Şöyle yapıyoruz şimdi. Şimdi bunu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle gönderdim. Ondan sonra Nazım abiye ikinci orduyu ayarlıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. Tekrar gönderdim. Ama yetişemedim. Hemen şuraya gönderdim. Maraşlı'ya göndermeye çalışıyorum. Yetişebileceğim mi emin değilim. Tamam, bunu da gönderdim. Bu taktiği şimdi açıklayacağım arkadaşlar. Şu anda yetişmeye çalışıyorum çünkü. Şimdi bunu da geri çektim. Şimdi 3 farklı ordu yaptım dostlar. Gördüğünüz gibi şunu geri çektim, bunu geri çektim. Şimdi bunu niye yaptık? Şimdi gördüğünüz şöyle göstereyim arkadaşlar. 6,1G zombi gücü oldu. Bu da bayağı yüksek. Şimdi ben ana ordularıma giydirdim ekipmanlarımı. 7,5G'ye çıktı. Şimdi 7,5G ile hızlı bir şekilde alacağım. Aldıktan sonra ana ordumu yani 2,5G'lik ordumu hızlı bir şekilde kim kesemiyorsa ona takviye atacağım ve buradan da ekstra puan alacağım. Ve bunları da hızlı bir şekilde göndermiş olacağım. Ekstra 3 puan almak gibi bir şey düşünün dostlar. Şimdi bunu uygulayacağım. Şu benim zombi. Bunu öldürdükten hemen sonra diğer oyuncular yavaş kesiyorsa hemen onlara takviye atacağım. 38 saniye var. Burada dikkat etmeniz gereken nokta garnizonunuzu zombi gelirken boşaltırsanız patlarsınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şuraya yetişebilecek miyim? Şöyle tıkladım göndermeye çalışıyorum. Yetişemedim muhtemelen. Şuraya ikinci ordumu gönderdim. Ha yetiştim. Çok güzel oldu bu. Şöyle üçüncü ordumu gönderdim. Ekstra puanları toplamaya çalışıyorum. Ama Nazım abi kesti maalesef. Maalesef kesti. Şimdi Çapo alabilecek mi? Muhtemelen benim ordu da yetmeyecek. Çapo elenecek. Ama ben puanımı almış olacağım tabi. Şimdi şöyle burayı da şey yapalım. İyileştirelim. Maalesef alamadı ama alıp almaması önemli değil dostlar. Gördüğünüz gibi mesela 17.000 puan almışım ben de.
Şimdi burada artık takviye göndermiyorsunuz arkadaşlar. Son seviyelerde bizim çok güçlü çünkü. Bunun gücü bayağı yüksek ve benim garnizon 876, yani zar zor alabileceğim. Ha şöyle bir şey yapabilirim. Aldıktan hemen sonra eğer mesela örnek veriyorum Nazım abi kesemediyse ya da mesela Çapo kesemediyse hemen ona ana ordumu, ikinci ordumu, üçüncü ordumu göndermeye çalışacağım. Bakalım kesebilecek miyiz ve en son puanı şu anda merak ediyorum. Bunları kestikten sonra puanı da bakarız sizlerle birlikte. Çapo çok hızlı elendi. Bu çok kötü oldu bu arada. Şimdi ben daha hızlı eritiyorum Nazım abiden. Bu ne demek oluyor? Ben hemen öldüreceğim ve sonrasında Nazım abiye takviye atarak Nazım abiden de puan alacağım arkadaşlar. Sayılarsa yetişmem mümkün değil. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle baktığımız zaman başka yetişebileceğim birisi var mı? Himmel yanmış la. Sayılarsa yanmamış, Himmel yanmış. Muhtemelen taktik hatası yaşadı. Tamam, hemen bak kestik derken maalesef ki dolmuş. Burada burası da dolmuş. Bundan dolayı takviye atamadım. Dolmamış olsaydı hemen takviyeleyecektim burayı. Şimdi puan durumuna bakalım dostlar sizlerle birlikte. 2,9 milyon puan yapabilmişim. Ve en yakın takipçim 2,7 milyon. 260 bin daha fazla puan yapmışım dostlar gördüğünüz gibi. Güçler neredeyse eşit. Hatta Nazım abinin hesabı benimkinden şu anda bir tık daha güçlü. Bu şekilde anlamadığınız bir yer varsa dostlar yorumlarda sorabilirsiniz. Ayrıca sizin de eklemek istediğiniz bir taktik olursa yorumlarda lütfen belirtin. Bu tarz etkinlikler gerçekten sürekli geldiği için güzel ödüller veriyor. Üst sıralarda olmanızı İsterim. Şöyle göründüğü gibi 150 titanyum, 35 tane mavi çip alacağım. 7K'da vites alacağım. Şey derler hani taş attığımda kolum mu yoruldu? Hani beleşten gelecek, anladınız mı dostlar? Mantık o. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bir like atabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.